Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu damla model suplaları yapıyoruz. Daha önce runner'ını paylaşmıştım. Çok beğenilmişti. Şimdi onun takımı olan suplaların tarifini veriyorum. Runner'la çok güzel bir takım oldu. Sırasıyla bütün yapım aşamalarını paylaştım. Runner'ın tarifini aşağıda açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayıp Runner'ın tarifini de izleyebilirsiniz. Bu supla modelini bu runner'la da kullanabilirsiniz. Önceden paylaştığım viral olan trend runner'la da kullanabilirsiniz bu suplaları. Videoda sırasıyla ip tanıma, yapım aşaması ve son bitiminde de ölçü ve ne kadar ip kullandığımı belirtiyorum. Atlamadan izlersek bütün aşamaları videoda görmüş olursunuz. Ben de emeklerimin karşılığını alabilmem için aşağıda beğen işareti var. Videoya bir beğen atarak destek olabilirsiniz. Şimdi ip tanıma aşamasına geçebiliriz. Ben yurt dışında yaşıyorum. Yabancı marka ip kullanıyorum. Bu iplerimi Amerika'da Hobby Lobby mağazasından alıyorum. İpimin markası bu. 2 mm örgülü makrome ipi kullanıyorum. Şu şekilde göstereyim. Normal makrome iplerden birazcık farklı, yumuşak. Bu şekilde örgülü makrome ipi olarak geçiyor. İpin özelliği %100 koton değil. İpin özelliği %55 koton, %37 polyester, %8 viskoz yazıyor. Bu tığ önerisi ipin arkasında 2 ile 4 mm arasında diyor. 4 mm benim elime daha yatkın olduğu için 4 mm tığ kullanıyorum. Ben bu ipi 2 mm koton makrome derken bazı arkadaşlarımız yanlış ip alıyorlar. %100 koton makrome ipi alıyorlar. İpim %100 koton makrome ip değil. Karışımı olan bir ip. Bu yüzdelikler ipin arkasında farklı olabilir ama %100 koton makrome olmasın. Onlar biraz daha sert oluyor. Bu şekilde arkalarına bakarak, ipin içeriğine bakarak karışık olan ipleri tercih edebilirsiniz. Ya da normal %100 koton ipleri de tercih edebilirsiniz. Modele sihirli halka yaparak başlıyorum. İsterseniz zincir çekerek de başlayabilirsiniz. Sihirli halkamı orta parmağımdan önden arkaya doğru doluyorum. Birleşim noktasından tutuyorum. Sardığım ipin altından beri tığımı geçirip şu şekilde bir tur çevirdikten sonra bir zincir atıyorum. Bu şekilde sihirli halkamı oluşturuyorum. Yeni sıraya başlamak için trabzan yerine zincir çekerek başlıyorum. Bu birinci zincirde, bu 2, 3, 4, 5. Bu trabzan yerine 5 zincirde ara zincir içini yapıyorum. Toplamda 10 zincir çekiyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sihirli halka içerisinde üçlü trabzanı yapıyorum. Sırasıyla doladıklarımı en son ikisini birlikte yapıyorum. Arada 3 zincir yapıyorum. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde üçlü trabzanı yapıyorum. Tekrar 5 zincir. Tığımı tekrar 2 sefer doluyorum. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Arada 3 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Tekrar üçlü trabzanı yapıyorum. Bir sefer arada 5 zincir, bir sefer arada 3 zincir olacak. 3 yaptık. Şimdi 5 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Tekrar aynı boşlukta trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar tığıma doluyorum 2 sefer. Üçlü trabzanımı yapıyorum. Buralar yaprak olacak. 5 zincir çektiğimiz yerler yaprak olacak. 1, 2, 3, dördüncüyü yapıyorum. 5 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Trabzanımı yapıyorum. Toplamda bu şekilde 8 tane trabzan olacak. Şimdi halkamı birleştiriyorum. Burası arada 5 zincir, burası arada 5 zincir. Şimdi burada da 3 zincir olması gerekiyor. Burayı da ortada bitmek istiyorum. 2 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. zincirin içinde bir trabzan yapıyorum. Bunda bu şekilde ortada bitmiş oluyorum. Yeni sıraya ortada başlamış oluyorum.
Şimdi bu aralarda 5 zinciri yaptığımız yere trabzan yapmaya başlıyoruz. Bu ilk trabzanımız değil. Bunu diğer sırayı birleştirmek için yaptık. Şimdi bu köşelerde 5 zincir çektiğimiz yerlerde 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 5 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi hiç zincir çekmeden, bakın bu aralarda 3 zincir çekmiştik. Onun ortasına batarak bir sık iğne yapıyorum. Tekrar hiç zincir çekmeden sıradaki 5 zincir çektiğim yere aynı buradaki işlemi yapıyoruz. 5 trabzan, 1 2 3 4 ve 5. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşluk içerisinde 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Hiç zincir çekmeden, bakın bu 3 zincir çektiğimiz yerde bir sık iğne yaparak buraya sabitliyorum. Tekrar tığıma bir sefer doluyorum. Bu sefer buradaki 5 zincir çektiğim yere gelerek aynı işlemi yapıyoruz. Bu şekilde toplam 4 tane olacak. Buralara buradaki işlemi yapıyoruz. Sıra sonuna kadar böyle yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. 4 tane köşe yaptım. Şimdi bunu burada ilk yaptığımız yere batarak, bakın bu ilk trabzan gibi görünen ama sırayı birleştirdiğimiz yerin tepesine batarak bu şekilde sıramı birleştiriyorum. İlk sıra bu şekilde bitiyor. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Burada ilk sırada trabzanlı yer yapmıştık. Şimdi bu sırada da trabzanlı sıra yapıyoruz. Aynı burada yaptığımız gibi 5 zincir trabzan için, 5 zincir de ara zincir için çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluğa batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. İki zincir bu yaptığımız köşenin ortasına batarak bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir tığıma 2 sefer doluyorum. Burada yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. Arada 5 zincir. Tekrar tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde üçlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi yeni sırada benim köşelerim buralar olacak. Arada 3 zincir yapıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde tekrar üçlü trabzan yapıyorum. 5 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde üçlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Sıradaki köşeye gelerek bir sık iğne yapıyorum. Şimdi buralar hep köşe olacak. Buradan çoğaltacağız bunları. Bu başlangıçta da köşenin yarısını yaptık. Biterken de yarısını yapacağız. Şimdi burayı bir sefer daha yapalım. 2 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Sık iğnenin tepesine batarak üçlü trabzanı yapıyorum. Arada 5 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşlukta tekrar üçlü trabzanı yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Sık iğnenin üzerinde üçlü trabzanı yapıyorum. 5 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı boşluk içerisinde üçlü trabzanı yapıyorum. Bu şekilde 2 sefer bu yapraklardan yapacağımız yer oluştu. Şimdi 2 zincir çekiyorum.
köşeye batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapıyoruz. Burayı da aynı buradaki gibi yapıyoruz. Sonra son birleştirme kısmını birlikte yapalım. Burayı da yaptıktan sonra devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Köşeye battım. 2 zincir çektim. Tığımı 2 sefer doladım. Burada ilk battığım yere batarak üçlü trabzanı yapıyorum. Arada 5 zincir. Tekrar tığımı 2 sefer doluyorum. Aynı yere batarak üçlü trabzanı yapıyorum. Şimdi burada da aynı burada bitirdiğim gibi bitireceğim. Hem sıramı bitireceğim hem de ortadan başlamış olacağım yeni sıraya. 2 zincir tığıma doluyorum. 1 2 3 4 5 zincirin içinde bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde hem sıramı birleştirmiş oluyorum hem de yeni sıraya başlamış oluyorum. Şimdi burada aynı buradaki gibi yaprak yapmaya başlıyorum. 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 arada 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Buralarda aralarda batmıştık. Şimdi bunun arası bu sık iğnenin tepesi oluyor. Bu sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Bu sefer aynı işlemi burada yapmaya başlıyoruz. Hiç zincir çekmeden bu 5 zincir çektiğim boşluğa gelerek 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 arada 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bu arada 3 zincir çektiğim yere gelerek bir sık iğne yapıyorum. Tekrar burada yaprak yapmaya başlıyoruz. 5 trabzan, 1 2 3 4 ve 5. Arada 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Burada da 5 tane yaptık. Buradaki ortadaki sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın her yerde 2 tane oluyor. Buralar köşe olacak. Burayı da sıra sonuna kadar yapalım. Bunun diğer yarısını da biterken yapıyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sonuncu yaprağı yapıyorum buraya. Bir tarafta 5 trabzan, arada 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi sıramı birleştiriyorum aynı burada yaptığım gibi. Bu ilk yaptığımız trabzanın tepesine bu şekilde iz sürme yaparak birleştiriyoruz. Bardak altlığı yapmak isterseniz burada bırakabilirsiniz. Bu şekilde bardak altlığı yapabilirsiniz. Şimdi bu köşe hep aynı yerde olacak, bu köşeler. Buralar artık bizim köşelerimiz. Bu yapılışları köşenin aynı. 10 zincirle başlıyorum. Tığıma 2 sefer doluyorum. Aynı boşluğa batarak üçlü trabzanı yapıyorum. 2 zincir, burada köşeye gelerek bir sık iğne, 2 zincir. Şimdi 2 zincir çektim. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu arada yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak üçlü trabzanı yapıyorum. Arada 5 zincir.
Tığımı 2 sefer doluyorum. Tekrar aynı boşlukta üçlü trabzanımı yapıyorum. Bu aralarda sadece V şeklinde yapıyoruz. 2 zincir. Sonra bu köşeye gelerek bir sık iğne yapıyoruz. 2 zincir. Şimdi burada aynı buradaki gibi 2 tane V trabzan yapıyoruz. Tığımı 2 sefer doluyorum. Burada yaptığımız sık iğnenin tepesine batarak üçlü trabzanımı yapıyorum. 5 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Arada 3 zincir. Tekrar üçlü trabzan yapıyorum. Arada 5 zincir. 1 2 3 4 5. Tığımı 2 sefer doluyorum. Tekrar aynı boşlukta bir üçlü trabzan yapıyorum. Köşede 2 yaprak yapacağım yer hazır oldu. 2 zincir. Köşede bir sık iğne. Bu kenarda da işimiz bitiyor. Şimdi burada aynı buradaki gibi kenar yapıyoruz. 2 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Buradaki sık iğnenin tepesinde bir üçlü trabzan. 5 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Tekrar aynı boşlukta bir trabzan. 2 zincir. Köşeye gelerek bir sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyoruz. Buralar köşe oluyor. Köşeler hep aynı yerde olacak. Buralara da normal kenar yapıyoruz. Sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonunda da köşenin diğer tarafını yapalım. Bütün kenarları yaptım. Köşeye kadar geldim. 2 zincir. Tığımı 2 sefer doluyorum. Bu başlangıçta battığımız yere batarak üçlü trabzan yapıyorum. 5 zincir. Tığıma 2 sefer doluyorum. Tekrar aynı boşlukta üçlü trabzan yapıyorum. 2 zincir. Buradan 1 2 3 4 5. zincirin içinde bir trabzan yapıyorum. Sıramı bu şekilde bitiriyorum. Şimdi yeni sıraya başlıyoruz. Aynı buradaki gibi yapıyoruz. İlk boşluk içerisinde tek tarafta 5 trabzan. Arada 3 zincir. Tekrar aynı boşlukta 5 trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bu köşenin üzerindeki sık iğneye batarak bir sık iğne, tekrar tığımı dolayarak buradaki V trabzana yaprak yapıyorum. Tek tarafta 5 trabzan, diğer tarafta 5 trabzan yapıyorum. 3 4 5. Arada 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 5 trabzan yapıyorum. Buraya köşeye gelerek bir sık iğne yapıyorum. Köşeler aynı buradaki gibi olacak. Kenarlarda bu şekilde tek yapıyoruz. Köşelerde 2 tane yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştiriyorum. Bundan sonrası artık hep şu son 2 sırayı tekrar ederek yapıyoruz. Bu köşelerden çoğaltıyoruz. Bunu büyütmek istediğimiz büyüklüğe kadar yapıyoruz. Aynı şekilde 10 zincirle başlıyorum. Tığımı 2 sefer doluyorum. Tekrar aynı boşlukta üçlü trabzanı yapıyorum. 2 zincir. Bu trabzanın köşesine batarak bir sık iğne. 2 zincir. Şimdi köşe işleminin yarısını yaptık. Aralarda birer tane V trabzan yapıyorum buradaki gibi. Tığımı 2 sefer doluyorum. Sık iğnenin tepesinde bir, sık iğnenin tepesinde üçlü trabzanı yapıyorum. 5 zincir. Tekrar aynı boşlukta bir üçlü trabzan. 2 zincir. Tepesinde bir sık iğne.
2 zincir, sık iğnenin tepesinde bir üçlü trabzan, 5 zincir, aynı boşluk içerisinde bir üçlü trabzan, 2 zincir, köşede bir sık iğne, köşeyi de aynı buradaki gibi köşe yapıyoruz. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. 2 zincir, 5. zincirin içinde bir trabzan yaparak sıramı birleştiriyorum. Köşeyi aynı buradaki gibi yapıyoruz. Tek tarafta 5 trabzan, 1 2 3 4 5, arada 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 5 trabzan, 1 2 3 4 5, buradaki sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne, tekrar boşlukta yaprak yapmaya başlıyoruz. 2 3 4 5, arada 3 zincir, tekrar aynı boşluk içerisinde 5 trabzan yapıyorum. 2 3 4 5, 2 zincir, sık iğnenin tepesine batarak bir sık iğne yapıyoruz. Kenar kısmındaki V trabzanlara bir tane yaprak, köşelerde 2 yaprak yaparak sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi sıramı birleştiriyorum. Benim bayağı büyüdü. Bir sıra daha ekleyince benim için yeterli. Tekrar aynı şekilde başlıyoruz. 10 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum aynı boşlukta. Üçlü trabzan, 2 zincir, köşede bir sık iğne, 2 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Burada boşlukta V trabzan yapıyorum üçlü trabzanlarla. Bu her sırada aynı oluyor. 5 zincir, tığıma 2 sefer doluyorum. Tekrar aynı boşlukta üçlü trabzan, 2 zincir, köşeye batarak bir sık iğne. Bu şekilde bu sırayı da kısaca göstermek istedim. Bunu da bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştirdim. Şimdi burada yaprak yapmaya başlıyorum. Bir tarafta 5 trabzan, 2 3 4 5, arada 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 5 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5, sık iğnenin tepesinde bir sık iğne, hiç zincir çekmeden bu V trabzana gelerek aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3 4 5, arada 3 zincir, tekrar aynı boşlukta 5 trabzan daha yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5, burada sık iğnenin tepesinde bir sık iğne yapıyorum. Kenarlara tekli yaprak, köşelere ikili yaprak yaparak sıra sonuna kadar yapıyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıramı birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi burada keseceğim. Bu benim için ideal ölçüye geldi. Bu hala sizin için küçükse bu iki sırayı tekrar ederek bunu büyütmek istediğiniz büyüklüğe kadar büyütebilirsiniz. Dilerseniz suplayı daha büyük, isterseniz de kare örtü yapabilirsiniz. İpimi burada kesiyorum. İpimi arkada saklıyorum. Kenarda tığ eklemek isteyen varsa, iz sürümü yapmak isteyen varsa onu da yapabilir.
Dediğim gibi bu benim için ideal ölçü. Benim iplerim ütüye elverişli olduğu için bunları tersten ütüleyip geliyorum. Suplalarımı ütüledim, masaya serdim. Modellerin bitmiş hali bu şekilde. Yaptığım suplalar yaklaşık 35'e 35 santim. Bunu videoda gösterdiğim gibi köşelerden büyüterek bunu daha da fazla sıra ekleyebilirsiniz. Bu ölçü benim için ideal. O yüzden daha fazla sıra eklemedim. 35'e 35 santim bir suplaya yaklaşık 140-150 metre arasında ip gitti. Daha fazla sıra eklediğimiz zaman buna daha fazla ip gidecektir. Bu modeli isterseniz kalın iplerle, isterseniz ince iplerle de yapabilirsiniz. Tabakları da üzerine koyduğum zaman bu şekilde görünüyor. Tabakların kenarında da çok şık görünüyor. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bunu isterseniz bu şekilde yuvarlak, isterseniz kare tabaklarla da kullanabilirsiniz. Modelin yapılışı bu kadar. Umarım sizler de yaparken keyif almışsınızdır. Videomu buraya kadar izlediyseniz bir beğen ve yorum atarak destek olabilirsiniz. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.